merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatima. Bugün sizinle beraber Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in Snastri haritasını yorumlayacağız. Bence bugüne kadar yorumlayacağım en enteresan, en keyifli Snastri haritalarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü ben analiz ederken aşırı keyif aldım ve inanılmaz değişik göstergeler var. Hem tam anlamıyla bu ikisi birbirine yazılmış dediğim göstergeler ama aynı zamanda dışarıda görünen o mükemmel tablonun ardında olan gerçekler. Gerçekten çok keyifli olacağını düşünüyorum. Öncelikle şöyle düşündüm. Önce Fahriye Evcen'in doğum haritasını bir küçük inceleyelim. İlişki dinamiklerinden nasıl bir adam istiyor aslında, haritası nasıl bir eş vaat ediyor. Daha sonra aynı şeyi Burak Özçivit için yapalım. Daha sonra ikisinin birlikte snastrilerini yorumlayalım. Hatta çok küçük kompozit haritalarına da değinmek istiyorum. Tabii ki çok fazla detaya girmeyeceğim orada. Ama hepsine bir şekilde değinmek istiyorum. Öyleyse başlayalım. Ama başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Eğer benden danışmanlık almak isterseniz buraya mailimi bırakıyorum. Buraya yazabilirsiniz. Şimdi Fahriye Evcen'in doğum haritası gelsin. Evet, şimdi karşımızda Fahriye Evcen'in haritası. Fahriye gördüğünüz gibi Güneş ikizler. Bu arada şunu söyleyeyim, yükselen burçlarını astro.com'da data kısmından buldum. Doğru olduğunu düşünüyorum ki zaten Fahriye'nin gerçekten o toprak etkisini çok yoğun bir şekilde hissediliyor ve çok uyuyor ona. Bence doğru. Ama tabii ki özellikle gezegenlerin konumlarından ve aradaki açılardan bahsedeceğim ki olur da yükselenleri farklıysa çok da farklı bir yorum ortaya çıkmasın. Şimdi baktığımızda Fahriye, yükselen boğa. Fahriye'nin haritası inanılmaz güzel. Yani hem zorluklar tabii ki var ama gezegenler o kadar asaletli ki. Yani şuraya bakın. Ay boğada, Venüs yengeçte, sonra Mars oğlakta, Plüto akrepte, yani Merkür ikizlerde, hepsi asaletli arkadaşlar. Jüpiter balıkta. Yani o kadar güzel ki, yani o yüzden Fahriye'nin haritasını böyle bir yorumlamadan geçemezdim. Çok güzel bir, hani gezegenler maşallah yani çok güzel. Şimdi bakalım. Şimdi Güneş ikizler hayatına çektiği erkekleri anlatıyor. O yüzden Güneş'ten bir bahsetmek istiyorum. Merkür yen bir adam, zeki insanları, zeki erkekleri hayatına çekiyor. Ki Burak Özçivit'in yükseleni ikizler arkadaşlar. Şimdi bunun yanında Merkür hayatında aktif kullanan adamları hayatına çekiyor. Ve tabii ki bir oyuncunun da hayatındaki en önemli gezegen Merkür. Çünkü aktif olarak iletişim yeteneğini kullanıyor. Bunun yanında yükselen yöneticisi Venüs'e bakıyoruz. Venüs yengeçte ve 3. evde. Hayatındaki aslında motivasyonu mutlu aileye sahip olmak, aile içindeki huzur vesaire. Bunun yanında da aynı zamanda bu Venüs 4'de daha çok çalıştığından aslında bunu vurguluyorum. Bunun yanında da şuraya bakın. Yengeçin yöneticisi Ay, yücelin burcu olan Boğa'da. Bu zaten çok güzel bir şey. Bunun yanında da Venüs'le karşılıklı ağırlama yapıyor. Yani zaten Ay Boğa burcunda, Venüs'ün yöneticisinde, diğer taraftan Venüs de Ay'ın yöneticisi olan Yengeç'te birbirlerine karşılıklı ağırlama yaparak o kadının bereketini, mutluluğunu, hayattaki aslında o temel motivasyonu olan şeye ulaşmasını daha da kolaylaştırıyor. Yani bu kadın hayatta mutlu bir aile istiyorsa yöneticinin bu güzel konumu ona o mutlu aileyi vaat ediyor. Bunun yanında da tabii ki diğer eş göstergeleri 7. ev. 7. eve bakın arkadaşlar. 7. ev akrep. Akrep ya da şundan bahsedeyim. Tamam neyse bundan bahsediyorum. 7. ev akrep. Yönetici Mars Oğlak burcunda ve Fahriye'nin MC noktasına kavuşum yapıyor. Bu ne demek peki? Bir kere zaten yönetici yücelin konumda Oğlak burcunda ki Burak'ın burcu Oğlak. Yani bu zaten ayrı bir uyum ve bir diğer gösterge Burak'ın güneşi akrebin evi olan 8. evde. Yani çok uyuyor. Bunun yanında bu ne demek? Ben öyle bir adamla evleniyorum ki bu evlilik benim toplum önündeki statümü artırıyor. Yani evlilikle gelen bir statü yükselmesi yaşıyorum. Çünkü evlilik yöneticisi statü noktası olan MC noktasında. Onun için daha çok kariyer hedefleri açılıyor veya toplum önünde saygıdeğer, beğenilen bir adamla evleniyorum. Kariyeri başarılı bir adamla evleniyorum göstergesi. Bir diğer konu. 7. evinde Satürn-Juno kavuşumu var Yay burcunda. Bu peki ne demek? Juno bir evlilik göstergesidir. Yani bir asteroittir ve evlilikle alakalı bize bilgi verir.
Bunun Satürn'le kavuşum yapması kendinden yaşça büyük bir adamla evlenmek, olgun, saygıdeğer, ciddi, prensip sahibi, soğuk bir adamla evlenmeyi gösteriyor. Ve tabii ki Burak'ın zaten yöneticisinin Satürn olması Oğlak'tan dolayı burada da bir ayrı aslında gösterge ki yani bu da aslında tam olarak Brakoschivit'i bize haritasında gösteriyor. Bunun yanında tabii ki burada Satürn'ün Güneş'le tam olarak aslında Güneş'le bir karşıtlığı var ve Güneş'in Şiron'la bir kavuşumu var. Evet, Fahriye'nin gerçekten belki babasından sorunları olabilir, belki eşiyle alakalı sorunlar olabilir. Aynı şekilde Juno Lilith'le karşıtlık yapması onun evlilikte canı sıkan durumların da olduğunu gösteriyor aslında. Bunun yanında şuna bakın. Mesela evet diyorum ya, gezegenler çok güzel, çok asaletli. Hani gerçek anlamda onun bu hayatta neyi isterse başarabilecek potansiyelde biri olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki can sıkan durumlar yok mu? Var. Mesela Ay'ın Plüto ile karşıtlık yapması. Plüto zaten çok güçlü bir konumda. 6-12 aksında anneyle alakalı sorunlar veya annenin zamanında çok acı çekmesi, bundan dolayı onun içinde bir öfke birikmesi yaşaması, yani içinde bir öfke, bir kin, nefret olabileceğini gösteriyor. Belki çocukluğunda yaşadığı şeylerden dolayı, belki zamanında bir takım şeyler yaşamıştır ve onun birikmesi vardır içinde. Ay-Plüto karşıtlığı böyle çalışabilir. Bir diğer gösterge arkadaşlar 5. ev. 5. ev aynı zamanda aşık olduğu adamı, sevgilisini gösteriyor. Tabii ki onun evlenmeden önce bir ilişki serüvenleri de olduğu için burada da Burak'ı görebiliriz. 5. ev yöneticisi Güneş, İkizler Burcu'nda 1. evde. Bu ne demek? Tabii ki 5. ev sadece aşkı anlatmaz. Aşkı, çocukları, yaratıcılığı, oyunculuğu anlatır. Bu ne demek? Biliyor musunuz bilmiyorum. Yaprak Dökümü projesi Fahriye Evcen'e hiçbir planında yokken, tamamen hayatında başka planlar yaparken spontane bir şekilde önüne düştü. Arkadaşı, menajeri, her kimse tam olarak o detayı bilmiyorum ama bunun vasıtasıyla aslında tam olarak önüne geldi proje ve o tamamen daha sonrasında Almanya'daki planlarını değiştirdi ve hayatı tam anlamıyla aslında değişti bu projeyle. Şimdi neden bunu bahsettim? 5. ev oyunculuk, yaratıcılık ya. Bunlar onun ayağına gitmiş 1. evde. Hani bunlar için herhangi bir çaba sarf etmemiş. Arkadaşı, etrafındaki insanlar vasıtasıyla ikizler onun önüne geliyor. 5. ev yöneticisi 1. evde. Aynı şekilde çocukları için, aşık olduğu adam için aslında hepsi onun bir şekilde önüne gelen durumlar. Ve gerçekten de bunu hayatında yaşıyor. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen Brakoschivit'in haritası gelsin. Çünkü video çok uzun olacağını düşünüyorum böyle yavaş yavaş ilerlersem. Şimdi Brakoschivit'in haritasında yükselen ikizler Güneşi Oğlak Burcu'nda yeterince Fahriye'de Oğlak etkisini, Oğlak Burcu'nda bir eş göstergesini gördük. Ve dediğim gibi 8. evde arkadaşlar. Ve bunun yanında yükseleni ikizler. Fahriye direkt Güneş'ini Burak'ın 1. evine düşürüyor. Yani onun için birinci gelen, onun için ön plan, onun için herkesten önce gelen kadın, insan. Eğer bir erkeğin haritasında güneşinizi onun 1. evine düşürürseniz onun için her zaman öncelikli olursunuz. Çünkü güneş merkezdir. Benim hayatımın merkezinde bu kadın duruyor diyor Burak'ın haritası. O yüzden gerçekten bu da bir artı aslında aralardaki uyum açısından. Şimdi devam ediyoruz. Güneşin yükselen ikizler. Tabii Merkür burada yine Merküryen bir adam Fahriye'de gördüğümüz gibi. Merkür burada 7. eve Uranüs'e kavuşum yapıyor. Aslında bu daha çok tabii ki ilişki anlamında bilgi veriyor 7. ev. Ama bu daha çok kariyerinde yurt dışıyla yaptığı işbirlikleri, ortaklıklar aslında bunu daha aktif kullanıyor. Fark ettiyseniz Araplarla vesaire sürekli bir anlaşma içerisindeler ve burada MC noktasıyla Merkür'ün böyle kavuşum yapması yurt dışıyla yaptığı büyük ortaklıklardan aslında bahsediyor ve evlilikle de bunların hayatına girdiğinden bahsediyor aslında. Evlilik yurt dışının kapılarını onun hayatında daha çok açmıştır. Şimdi öncelikle Ay'a bakalım. Bir erkeğin haritasında Ay'ın konumu hayatındaki kadın hakkında bilgi verir. Ay 9. ev yayın evinde ve Oğlak Burcu'nda. 7. evinde yay kestiğini unutmayın. Şimdi 7. evi yay kestiği zaman
Evleneceği kadın yabancı kültürlü kadın, yabancı ülkede büyümüş kadın, yabancı uyruklu bir kadın, göçmen bir kadın. Ve baktığımızda Fahriye Evcen zaten Almanya'da büyümüş, Almanya'da yaşamış. Aynı zamanda da göçmen. Ailesi, annesi, babası göçmen. Yani yay etkisini net bir şekilde aslında yaşıyor Fahriye Evcen. Zaten Ayda Oğlak Burcu'nda olsa da yayın evi olan 9. evde. Şimdi Ay Oğlak'taysa ben nasıl bir kadın istiyorum, arzuluyorum? Ben sorumluluk sahibi bir kadın istiyorum. Ne istediğini bilen, sınırları olan, biraz daha soğuk aslında. Fahriye'de de fark ettiyseniz gerçekten o soğukluk var. Aynı zamanda Ay Jüpiter'le kavuşumunu yapmış, ilerlemiş. Bu Jüpiter diyor ki bu kadının bir yay etkisi yine var. Hani aslında her taraftan Burak'ın haritası diyor ki bu kadının bir yurt dışı bağlantısı var. Bir entelektüel bir kadın, dil bilen bir kadın, kendini geliştirmiş, vizyon sahibi bir kadın. Hepsini aslında biriktiriyor, karşısına çıkarıyor. 5. ev yöneticisi 7. evde aşık olduğu kadınla evleniyor, statüs sahibi, statüsü yine yükseliyor. Aslında bu ikisinin de evlilikle beraber artan bir statüsü, artan bir imaj var. Yani evlilikle MC noktasının bir bağlantısı var. Bu şekilde çok daha fazla durmak istemiyorum. Hemen sinastri haritası gelsin. Çok güzel, bayılacaksınız. Şimdi sinastri haritasında ilk önce şundan bahsetmek istiyorum tekrar. Fahriye'nin güneşi Burak'ın 9. evine düşüyor. Dediğim gibi hayatta öncelik verdiği insan Fahriye ve hayatının merkezindeki kadın da o. Gerçekten çok güzel bir gösterge. Bunun yanında Merkür de 1. eve düşüyor. Onun düşüncelerine önem veriyor, onun fikirlerine önem veriyor, onu zeki buluyor. Ki zaten Fahriye çok zeki. Gerçekten Merkür ikizlerde. Kafası çok hızlı çalışıyor. Bunun yanında da enteresan bir gösterge var. Burak'ın Merkür'ü yayken Fahriye'ninki ikizler ve karşıtlık yapıyor. Peki bu ne demek arkadaşlar? Genelde ilişki içerisinde Merkürlerin uyumlu olması çok önemlidir. Çünkü normal hayatımızda arkadaşlık kurarken de eğer Merkür uyumlu değilse orada bir sıkıntı çıkar. Şimdi bu karşıtlık tabii tam karşıtlık yapmamış, orb olarak uzaklaşmış birbirinden ama sonuç olarak karşıt burçlardalar. Bu ikilinin fikirleri ve düşünceleri birbirine ters ve farklı düşünce ve fikirlere sahipler. Ve aslında bu aradaki tartışmalara neden olabilecek bir fikir ayrılığı veriyor. Ama bunun yanında da ikizler yay aksında olması durumu biraz hafifletiyor. Çünkü ikizler yay aksı biraz birbirine en çok benzettiğim aks. Sadece ikizler yani Fahriye daha yüzeyselken hani bir konuyu uzmanlaşmak değil de daha üstten öğrenmeye önem verirken Burak daha hani bu alanda uzmanlaşmak isteyebilir, biraz abartabilir, fanatikleşebilir. Bu karşıtlık hem bir fikir ayrılığı ve tartışma getirirken hem de birbirlerini fikir olarak geliştirmeye de müsait bir karşıtlık. Şimdi aynı zamanda Venüs'ün 2. evine, aynı zamanda Fahriye'nin Venüs'ü Burak'ın 2. evine düşüyor. Onun için para harcıyor bu adam. Onun için gerçekten hani maddi olarak da manevi olarak da ona değer veriyor ve gerçekten ona parasını esirgemiyor. Yani harcamaktan esirgemiyor. Bu neden bahsediyorum? Venüs'ünüzü bir erkeğin 2. evine düşürürseniz sizin için para harcar. Güzel bir göstergedir. Şimdi bunun yanında Fahriye'nin Jüpiter'i Burak'ın 11. evine düşüyor. Bu arada bunlar biraz daha aslında şu an genel hani ilk gördüğümüz şeyler. Birazdan aslında o karşıtlıklar, Neptün'ün etkisi vesaire bunlar benim esas şaşırdığım şeyler. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Bunlar daha güzel olacak, heyecanlı olacak. Şimdi Fahriye'nin Jüpiter'i Burak'ın 11. evine düşüyor ve bu Jüpiter çok güzel bir Jüpiter. Bu ne demek? Fahriye Burak'ın evine hayatına girdikten sonra Burak'ın şansı çok artmıştır. Yani gerçekten hani Jüpiter'i güzel bir eve düşürmek çok güzel bir şeydir. Ve 11. ev Bona Fortuna yani güzel şans evidir ve Fahriye'nin bu güzel Jüpiter'i, yücelimde olan, balıkta olan Jüpiter'i Burak'ın 11. evine düşmesiyle onun hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda onun hayattaki şansını çok artırmıştır ve ona yurt dışına kapılarını açmıştır. Şimdi Fahriye'nin güneşi ise Burak'ın 9. evine düşüyor. Onu ruhsal anlamda besliyor olabilir. Vizyon olarak besleyen bir kadından bahsediyoruz gerçekten. 9. evde pozitif bir evdir. İkisi de birbirlerinin gerçekten pozitif anlamda evlerine güneş düşürmeleri hayatlarında da ilişki ilerledikten sonra güzel sonuçlar doğurmuştur.
Şimdi bunun yanında diğer şeylere hemen geçiyorum. Bir de şundan bahsedeyim. Çok güzel bir gösterge bu. Burak'ın fark ettiniz mi? Bakın Ceres asteroidi ki erkeğin haritasında nasıl kadınlar, hayatına o kadın ne getirir, gerçekten bereketli bir kadın mı? Ceres çok gösterir. Burak'ın Ceres'i Boğa burcunda, zaten hayatındaki kadının ona hem konfor hem para anlamında iyi geleceğini, bereket anlamında iyi geleceğini gösteriyor. Ceres Boğa'da, Yengeç'te ve Balık'ta çok güzel çalışır ama Boğa'da ekstra güzel çalışır. Hem de güzel bir kadından bahsediyor, Venüsyen bir kadından bahsediyor ve bu Ceres Fahri'nin ayıyla kavuşum yapıyor. Yani aslında tam 12'den vurmak bu oluyor. Gerçekten öyle. Şimdi gelelim diğer göstergelere. Burak'ın güneşiyle Fahri'nin ayı arasında bir üçgen var. Bu güzeldir, bir anlaşma açısıdır. Evlilik için, ortaklık için çok güzel bir açıdır. Bunun yanında arkadaşlar Burak'ın güneşiyle Fahri'nin Merkür karşıtlık yapıyor. Fahri'nin güneşiyle Burak'ın Merkür karşıtlık yapıyor. İşte olay burada. Bu ikili çok güzel, mutlu, ideal bir çift tablosu çizerken ama aynı zamanda kendi içlerinde çok tartışmaya müsait bir ikili olabilirler. Ve bu tartışmalar genel olarak Burak'tan kaynaklandığını düşünüyorum. Bunu birazdan nedenini bahsedeceğim. Biraz daha aslında burada zor karakter o. Ki burada da güçlü bir Satürn'ün etkisini görüyoruz. Satürn'ün prensipli tarafı Fahriye'yi Burak'ın özelliklerine yükleniyor ve bu da Fahriye'yi ilişki anlamında yoruyor. Şimdi burada ne demek istiyorum? Güneş Merkür karşıtlığı ki ikisinin de bu karşıtlık var. Çok net bir karşıtlık. Zaten Merkürler de birbirine karşıt. Ayrı fikirler, ayrı bakış açısı. Hayattaki fikirlerini ifade etme tarzları da farklı, düşünceleri de farklı. Şimdi bu kadar farklı pencereden bakan bir insan, diğer göstergeler bu kadar keskin olmasaydı bu kadar uyumlu bir çift olabilir miydi? Kesinlikle olamazdı. Zaten Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü 1-7 aksına düşmüş, kadersel, yani evlilik olacakmış zaten. Ama bu Merkür karşıtlığı da tartışmaları bol ve kavgaya müsait bir ikili olduklarını gösteriyor. Şimdi aynı zamanda Fahriye'nin Neptün'ü Burak'ın Güneşi'yle kavuşum yapıyor ve güçlü bir kavuşum, net bir şekilde kavuşum yapıyor. Burada Neptün olan kısım kim? Fahriye. Bu ne demek? Burak Özçivit aynı zamanda bu kadar fikir ayrılığı yaşadığı bir kadın varken hem bir taraftan Güneş'in 1. evine düşürüyor, ona zaten bayılıyor, ona zaten öncelik veriyor. Diğer taraftan da Neptün'ün etkisiyle onu idealize edebilir. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani bunun bir tık üstü yok. Bu kadın mükemmel ve onun bir tık üstü yok. Ve zaten öyle, gerçekten Fahriye mükemmel. Haritası da çok asaletlerle dolu. Hani çok yanılmıyor bu konuda ama bunun yanında şu da bir gerçek ki Neptün aldatıcı bir etkidir. Buna bulanıklık verir. Hem aslında Fahriye Burak'ın yaratıcılığını artırmıştır. Bu ilişki başladıktan sonra o daha böyle sanatsal, daha yaratıcı tarafı daha da aktifleşmiştir. Ama aynı zamanda tabii ki burada Neptünyel bir etki var. Bir bulanıklık da söz konusu. Şimdi devam ediyorum. Şimdi Ay-Mars kavuşumu var. Fahriye'nin Mars'ı Burak'ın ayıyla kavuşum yapıyor. Onu harekete geçiriyor. Yani hem bu çok güzel bir çekim göstergesidir. Bu hiç sorun değildir. Hani her ne kadar evet Mars kavga, tartışma vesaire yine verse de bu güzel bir konumdur. Genelde erkeği harekete geçirir. Mesela hani sevgililer hadi evlenelim mesela. Daha ona hareket veren bir enerjidir ve burada Fahriye aslında Burak'ı hep harekete geçiren tarafta, dürtüsel olarak onu harekete geçiriyor. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten hani o aralarında işte tartışmalar oluyordur. Bence bunun biraz nedeni Burak'tır dediğim noktada neden bunu söylüyorum? Şimdi Uranüs tarafında Burak var. Karşıtlık yapıyor Fahriye'nin güneşine. Bu ne demek? Şimdi bu daha çok onun ani tepkileri, böyle ne zaman ne tepki vereceği belli olmayan havası, Burak'tan bahsediyorum, Fahriye'yi yorabilir. Yani gerçekten o bu öngörülemezlikten, bu ne zaman ne olacağı belli olamama enerjisinden yorulabilir. Çünkü orada bir karşıtlık var ve gerçekten ne zaman ne yapacağı, ne zaman ne tepki vereceği belli olmayan bir adamla
hani bunu dengelemeye çalışan ve sürekli denge kurmaya çalışan bir kadın var aslında. Aynı zamanda Burak'ın Neptün'ü, Fahriye'nin Merkür'le karşıtlık yapıyor. Hem bir tarafta ne zaman ne yapacağı belli olmayan, hem de belki ona bazı şeylerden bahsetmiyordur. Bu sırf aldatıcı anlamda demiyorum ama hani mesela çok detaylardan bahsetmiyordur. Fahriye hep böyle acaba her şeyi gerçekten anlattı mı? Yoksa hani bir şeylerden yine bahsetmedi mi? Arada kalıyordur aslında. Çünkü Merkür karşıtlığı, hani acaba gerçekten her şeyi bana söyledi mi, yoksa yalan mı söylüyor, gerçeği mi söylüyor? Hani bu şekilde de bir gösterge var. Mesela Burak'ın Satürn'ü Fahriye'nin Venüs'üne üçgen yapıyor. Bu güzel bir evlilik göstergesidir. Uzun evliliği vaat eden, uzun ilişki vaat eden gösterge eğer haritada arıyorsanız, yani gerçekten ben bu adamla uzun bir süre evli kalır mıyım, sevgili olur muyum vesaire tarzında bir gösterge arıyorsanız Venüs ile Satürn'ün arasındaki uyuma bakın. Eğer bir üçgen açı, sekstil açı varsa gerçekten o evlilik için çabalayan ikili vardır. Burada Burak Özçivit aynı zamanda Satürn tarafında ve Fahriye Evcen Venüs tarafında. Yani Burak bu evliliğin, bu ilişkinin uzun vadede devam etmesi için ciddi bir çaba sarf ettiği gözüküyor aslında. Merkür-Uranüs kavuşumu var. 6 derece Orp'la da olsa kavuşum yapıyorlar. Uranüs'ün Merkür-Uranüs tarafında Fahriye var. Burak'a biraz daha yenilikçi, yeni fikirler veren, onu böyle düşüncelerini artık hayata geçirmesi için onu cesaretlendiren bir kadından bahsediyoruz aynı zamanda. Mesela burada Fahriye'nin Satürn'ü 7. eve, Burak'ın 7. evine çalışıyor. Bu da mesela güzel bir evlilik, ilişki göstergesidir. Juno-Satürn kavuşumunu Burak'ın 7. evine atıyor aslında direkt. Hani ne olduğu belli aslında. Şimdi gelelim kompozit haritaya. Bir küçük ondan da bahsedeceğim. Şimdi yükselen boğa gerçekten de dışarıdan uyumlu, böyle huzurlu, güzel, mükemmel, dış görünüşleri de güzel aynı zamanda. Yükselen boğa Venüsyen bir burç. Venüs yönetici, Venüs zaten boğada. Dışarıdan da çok güzel, estetik gözüken, çok huzurlu gözüken, rahat, mükemmel bir ilişki hissiyatını veriyor. Ve gerçekten kompozit haritada yükselen boğa, yükselen terazi, yengeç, bunlar güzel konumlardır. Evlilik vaat eden konumlardır. Tabii ki yükselen yöneticisi Venüs hem 12'de, tabii Holstein olarak boğada ve güzel bir konumda aslında, ama diğer taraftan da tabii sonuç olarak 12. evde. Bu ilişkinin hem bir manevi derin bir tarafı da var. Hani birbirini besleyen, ruhsal anlamda birbirini besleyen tarafı da var. Aynı zamanda yurt dışı bağlantısı da var 12. ev. Uzak ülkelerle bağlantısı da var. Diğer taraftan bizim görmediğimiz bir diğer tarafı da var bu ilişkinin. Bu da gerçek tabii ki. Ay ve Güneş ikisi de 11. evde Balık burcunda. Gerçekten ikisi de aslında aynı konumda, yeni ay enerjisinde. Yani bu ikili aslında çok hayallerini ve hedeflerini birlikte gerçekleştirmek için aynı anda harekete geçmeye hazır bir çift gibiler. Bu anlamda da çok uyumlular gerçekten. 7. evde Satürn olması güzel bir konum. Gerçekten evliliği uzun vadede taşıyor. Uzun vadeli evlilik vaat ediyor. Evet, bu şekilde gerçekten bence bugüne kadar yorumladığım en keyifli haritalardan biriydi. Ben aşırı keyif aldım. Hem analiz ederken hem size anlatırken. Aslında inanılmaz çok gösterge var. Hani istiyorum ki her bir detayı size anlatayım ama daha sonra da video çok uzun oluyor. Ben de o zaman diyorum ki en önemli, en böyle öncelik verdiğim şeylerden bahsedeyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer benden istediğiniz başka isimler varsa aşağı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.